Bir itiraf, meyve sebzeleri bazen yıkamadığım bile oluyor. Özellikle böyle erik tarzı böyle elimle silip yeme şeklinde yaptığım oluyor. Büyük şehirlere gelen domatesler. Ben oradan önceden gördüğüm için sizin adınıza çok üzülüyorum. Her gün ne yediğimizin gerçekten farkında mıyız? Parlak elmalar, sirkeli sular ve büyük şehirde organik gıda bulmanın çaresizliği. Bugün kampüsteydik. Geleceğin iletişimcilerine gıda güvenliğini sorduk. Yanıtlar trajikomik. Hazırsanız başlıyoruz. Pestisit kelimesini duydum çünkü ailem de bu bahçeleri olduğu için ilgileniyorlar ama tabii ki de asla kendi ürünlerimizde pestisit kullanmıyoruz çünkü zararlı bir ürün. Bu yüzden doğal her zaman doğal olanı tercih ediyoruz. Actually, yes, I had it a lot because I was living in Saudi Arabia. It's a hot country. Daha önce hiç pestisit kelimesini duymadım. O yüzden bir fikrim yok. Pestisit kelimesini daha önce duymuştum. Tarım ilacı demek, tarım ilaçları demek oluyor. Yani Daha önce duymuştum, haberlerde duydum. Pestisit kelimesi tarımda kullanılan kimyasal ilaçlara deniyormuş ama çok fazla da bir bilgim yok bunun dışında. Pestisit kelimesi Antalya'da bulunduğum zamanlarda çok fazla sera oluyor Antalya'da bildiğiniz üzere. O yüzden ister istemez duyduğum bir kelime. İnsan sağlığına zararlı olan kimyasallar bulunuyor. Ürünlerin ömrünü uzatmak amacıyla yapılan. Yani çok sağlıklı bulmuyorum ama bir yandan da anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Çünkü bolca sebzeye, meyveye ihtiyacımız var. Pestisit kelimesini daha önce duydum. Çok bilmiyorum ama tarım ilaçlarına verilen isim olarak biliyorum. Kimyasal tarım ilaçlarını. Ben daha önce duymamıştım, şimdi öğrenmiş oldum. O yüzden bilgim yoktu yani. Duymamıştım aslında daha önce. Az önce merak edip baktım. Tarımsal alanda kullanılan, hani böceklerden falan korunması için kullanılan kimyasal bir ilaçmış, onu öğrendim. Çocuklar haklı. Pestisit aslında tarımda zararlı organizmaları engellemek için kullanılan kimyasal bir silah. Peki bu ilaçlar sadece kabukta mı kalıyor yoksa yediğimiz elmanın içine kadar işliyor mu? Bana kalırsa tabii ki de herkesin yaptığı gibi suyla yıkıyorum. Çünkü mesela birçok kez bazı insanlar karbonatlı suyla yıkıyor ama ben buna inanmıyorum. Bence bana kalırsa suyla yıkamak daha mantıklı bir çözüm. Actually, I don't think it's enough. I know it's healthier to wash it with some extra cleaners, but water is enough for me. Sadece su yeterli. Başka bir şey genelde kullanmıyorum zaten. bence su yeterli. Bazenleri böyle delikli meyve sebzeler olunca karbonat vesaire atılması bence normaldir. Ama çok da abartmaya gerek yok. Bir itiraf, meyve sebzeleri bazen yıkamadığım bile oluyor. Özellikle böyle erik tarzı böyle elimle silip yeme şeklinde yaptığım oluyor. Bence su yeterli. Sadece bazen annem sirkedir, karbonattır bu tarz böyle daha gözenekli şeyleri, meyve sebzeleri yaparken onu kullanıyor ama bence su yeterli. Bol suyla yıkarım ama sirkede de bekletiyorum. Ama sen ne düşünüyorsun? Yani bence de sadece suyla yıkamak çok yararlı olmaz. Çünkü üzerine bal mumu ekliyorlar ya da farklı maddeler. Bunlardan arınmak o kadar kolay olmuyor. Dediği gibi su yetmez, sirkeyle devam. Bolca yıkıyorum öncelikle ama yeşilliklerde sirkeli suda bekletmek gerekiyor. Çünkü sonradan böyle böcek falan çıkabiliyor. Öyle ama bolca yıkıyorum normalde. Bolca suyun altında ovalayarak yıkıyorum genelde ama yeterli değil bence. Yeterli gelmediğinde sirkeli suya koyup bekletiyorum bir süre. Bir de arkadaşımız karbonata inanmıyordu. Sirkeciler ise çok emindi. Ama bilim ne diyor? Sirkeli su asidik yapısıyla bazı pestisitlerin yapısını bozmak yerine onları daha kalıcı hale getirebilir. Asıl çözüm alkali olan karbonatlı suda 15 dakika bekletmektir. Şöyle diyeyim, genelde daha parlak olan ya da daha düzgün görünen daha iyi olanı tercih ettiğim var. Ama bazen de hani nasıl diyeyim pütür pütür olan da daha doğal geliyor. Yani tamamen o anki halime kalmış. I mean, this is tricky, but I don't think hyper shiny one is the healthier. But for some reason, I think I should make a research about it. But I usually take it, yeah. Genelde parıl parıl parlayan elmaları seçiyorum. Ya kusursuz elma bende korku yaratır, o yüzden eri büğrü olanı seçerim. En azından daha sağlıklıdır diyerek düşünürüm. Elma ise eğer bakacağım markette, elmada genellikle pürüzsüz olanı tercih ediyorum ama mesela bir limon bakıyorsam limonda daha yumuşak, daha biraz olgunlaşmış. Yani bu meyvesine ve sebzesine göre değişiyor aslında benim için.
Yani seçmek zorunda kalırsam tabii ki de parlak olmayanı seçmeyi tercih ederim. Çünkü orada satış hileleri dediğimiz şeyler de çok oluyor. Bal mumuyla kaplıyorlar ya da ekstra koruyucu maddeler. Bunlardan zaten uzak durmak en mantıklısı, çünkü zaten marketten aldığımız ürünler bile içlerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bari pazardan aldığımız ürünler doğal olsun diye düşünüyorum. Ya ben genelde görüntüsü yüzünden kusursuz olanı seçiyorum ama işlenmiş oluyor. O yüzden öbürleri daha iyi. Kesin eğri büğrü lekeli olan daha organiktir. Ama ben kesin parlayan kusursuzunu seçerim. Kusursuz elma daha cazip gelir ama muhtemelen onu seçmem. Diğerini de seçmem. İkisinin ortası bir elmayı seçerim büyük ihtimalle. İşte yeni medya ve reklamcılığın zaferi. Beynimiz kusurlu olanın sağlıklı olduğunu bilse bile evrimsel olarak gözümüz parlak ve pürüzsüz geometrilere yöneliyor. Pazarlamacılar bu zaafımızı bal mumu ve parafinle çok iyi besliyor. Bana kalırsa evet, yani mecbur kalıyoruz. Çünkü hani İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Sanayisi var, fabrikası var, o su var, bu su var. Her halükarda yani onu yemek zorundayız. Başka bir çare yok bana kalırsa. Umursamıyorum çünkü artık alıştık. Bundan da kaçış olacağını düşünmüyorum. I don't believe that we have to think about it that much, but we have to be aware. Like if there is something to protect us from the danger of it, yeah, we should do it. Ya her türlü yakalanacağız. Ondan gelen başka bir şey başka bir şeyden de gelebiliyordur. Yani bu benim için şey gibi bir konu. Nasıl marketten tavuk alırken onun canlı bir hayvanın kesildiğini ve yediğimizi düşünmüyorsak, bu işte ilaç kullanılmıştır, üzerinde vardır, yıkayalım gibi bir şey bence kimse düşünmüyor. Alıyoruz ve yıkayıp yiyoruz sadece. Umursamıyorum, çok takmamaya çalışıyorum. Yani zaten hayatımızda bolca şeyler yaşanırken yediğim şeyi de aklıma takmayı düşünmüyorum ama tabii ki de bunlar sağlığımızı artı olarak iş hayatımızda da olsun, normal okul hayatımızda da mentalimizi de etkiliyor. Bunları düşünmek lazım ama benim görevim değil diye düşünüyorum. Ya ben de aynı düşünüyorum. Pek bir kaçış yok gibi. Mecburuz yani o yüzden. Yapacak bir şey yok. Korkutuyor, içten içe korkutuyor ama modern bir şehirde kendi hayatını yaşadığımız için organiği bulamayacağımı da bildiğim için bir çaresi yok diyorum yani ve kabullendim. Korkutuyor ama hani bunun sonunda gerçekten kaçış yok diye düşünüyorum ve mecburen tüketiyoruz. Bu duyguya modern sosyolojide ve psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Şehirli insan o kadar sıkışmış durumda ki hayatta kalabilmek için gıdasındaki zehri zihinsel olarak normalize etmek zorunda kalıyor. Peki gerçekten tamamen çaresiz miyiz? Bunu annem denedi fakat başarısız oldu. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Her şeyin kendi bahçesi, kendi doğal ortamı var. Bu yüzden mantıksız geliyor bana açıkçası. Çünkü bizim kayısı bahçelerimiz var. Tarlada mis gibi yetişiyor. O yüzden en doğal olanı doğal ortamı yani bence. Gerçek dışı bir beklenti. Yani ne kadar hayal etsek de bence olmayacak o. It's definitely unrealistic because if you want to grow it in a balcony, you need a huge one with good lighting, with everything. And I don't think any house have the requirement. Meyveler, sebzeler birbirine temas ettikçe, çamura, toprağa bulandıkça büyüyebilir, gelişebilirler. Bir balkonda bir metonerme binanın içinde yetişmesi hiçbir şey ifade etmez bence. Belli başlı şeyler olabilir. Belki bizde mesela biber, domates küçük küçük böyle oldu. Çok fazla sayıda değil yetiştirdiğimiz oldu ama bunun bir aileye yetebilecek ya da sürekli yapılabilecek bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Yani küçük bir balkonunuz varsa olmaz ama büyük bir balkonunuz varsa seramsı bir yapıyla çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama çok maliyetli olur. Artı olarak sayısı size yetmez. Yani aylar boyunca beklersiniz, 6 ayda bir domates yiyip mutlu olmaya çalışırsınız. Ona da gerek yok ya. Hobi olarak kalır. Hobi olarak kalır. Öyle keyfi yaparsınız sadece. Ya şöyle, ne yediğini bilmek için güzel bir yol ama herkesin bir alanı veya uygunluğu olmayabiliyor. O yüzden çok da gerçekçi bir çözüm değil gibi. Yeterli gelmeyecektir küçük bir balkonda yetişen domates sayısı tabii ki de. Günü kurtarabilir, anı kurtarabilir. Ya bu belki bahçeli bir evin olsa ve bahçede yetiştirsen daha mantıklı olabilir. Ama balkonda bu daha zahmetli olur. Ama o yüzden balkonda çok gerçekçi gelmiyor bana. Sevgili öğrencilerim, balkonda tarım sizi bir süpermarket zincirinden tamamen bağımsız kılmaz. Evet, tüm aileyi doyuramazsınız. Ama 6 ayda bir domates yemek de değildir bu. Doğru saksı yönetimi, doğru toprak karışımı ve saksıya uygun minyatür varyetelerle, yani tianitin, domates gibi türlerle tüm yaz boyunca kendi salatanızın malzemesini tamamen organik olarak üretebilirsiniz. Betonun içinde çaresiz değilsiniz.
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerime katılıyor musunuz yoksa balkonda bir saksıda olsa üretmeye değer mi? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki videoda saksıları birlikte dolduruyoruz. Hoşça kalın.